Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle kaşıkla tuz eriyene kadar karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Hamuru kaşıkla biraz toparladıktan sonra kaşığı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru güzel bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 500 gram kıymayı ekleyip kavuruyorum. Kıymayı kavururken topaklanmaması için sürekli karıştırarak kavuruyorum. Kavrulan kıymanın içerisine 3 adet orta boy ince ince kıydığım kuru soğan, 1 adet yeşil sivri biber ve 1 adet acı kırmızı biber ekleyip onları da bir güzel karıştırıp kavuruyorum. Eklediğim kuru soğan ve biberler de kavrulduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyip tekrar güzelce karıştırıp kavuruyorum. Baharatlarını da ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra ocağın altını kapatıp iç harcını soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp unladığım masanın üzerine alıyorum ve burada da 1-2 dakika toparladıktan sonra iki eşit bezeye bölüyorum. İki eşit beze yaptığım hamurlardan bir tanesini hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Ara ara un serperek yaklaşık 65 santim genişliğinde açıyorum.
Yaklaşık 65 santim genişliğinde açtığım hamurun üzerine erittiğim 150 gram tereyağını bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Her tarafını yağladıktan sonra bir ucunu katlayıp katladığım yeri de yağlıyorum. Daha sonra karşı tarafını da katladığım yerin üzerine kapatıyorum ve elimle düzelttikten sonra üzerini yağlıyorum. Hamuru kare olacak bir şekilde katlıyorum ve katladığım her tarafına yağ sürüyorum. İki hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra bir tepsinin ya da benim yaptığım gibi bir tahtanın içerisine koyup üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 15 dakika buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabında 15 dakika dinlendirdiğim hamuru çıkardım ve biraz un serptikten sonra önce parmaklarımla daha sonra merdane ile tepsinin genişliğinde açıyorum. Ben bugün böreği kıymalı yapıyorum ama tabii ki de sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir börek oluyor. Tepsinin genişliğinde açtığım ilk hamuru yağlı kağıt serili tepsinin içerisine alıyorum. Elimle şöyle biraz düzelttikten sonra iç harcını ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra kaşığın tersiyle şöyle tepsinin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Ve ikinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Sizler izlerken sıkılmayın diye ben ikinci hamurun açımını bayağı bir hızlandırdım. İkinci hamuru da açtım ve tepsinin içerisine alıyorum. Hamuru tepsiye aldıktan sonra şöyle elimle biraz düzelttikten sonra böreğin alt katını üst katına gelecek şekilde parmaklarımla kıvırıyorum. Sizin de videoda izlediğiniz gibi. Kenar kısımlarını kıvırdıktan sonra şöyle ellerimle tepsinin içerisine bastırıyorum ve daha sonra dilimlere bölüyorum. Ben bu şekilde üçgen yaptım ama tabii ki de sizler istediğiniz şekilde dilimlere bölebilirsiniz. Gerçekten böyle de çok güzel gözüküyor. Dilimlere böldükten sonra üzerine biraz fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum ve daha sonra daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi börek muhteşem gözüküyor. İnanın börek hala çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size yakından da ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışıyorum. Hem kolay hem çıtır börek sevenler bu tarif tam sizin için.
Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Siz böreğin güzelliğini izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.